Merhaba, iyi günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son doyuruyoruz, her ihtiyaçlarını karşılıyoruz ama yine bize oy vermiyorlar sözü dikkati çekti. Bu aslında hiç şaşırtıcı bir şey değil. Erdoğan'ın bir süredir artık topluma yönelik, halka yönelik bir hareketlilik sağlayamadığını gösteriyor. Bir savunma hali ve bir anlamda da çaresizlik hali. Ben buna Erdoğan'ın sözünün tükenmiş olduğu diyorum. Normal şartlarda Erdoğan siyasete atıldığı daha gençlik yıllarından itibaren hep konuşarak insanları etkileyen bir siyasetçiydi. Bu uzun süre böyle gitti ama belli bir tarihten itibaren Erdoğan'ın aslında çok fazla bir şey söyleyemediğini görüyoruz. Ne oluyor mesela? Seçimler öncesinde diyor ki başkanlık sistemini savunurken başkanlık sistemi geldikten sonra ülke büyük bir uçuşa geçecek diyor. Ekonomi özellikle tam tersi oluyor. Ondan sonra 31 Mart'tan sonra, 24 Haziran'dan sonra, 31 Mart'tan sonra ve şimdi de en son 23 Haziran'dan sonraya indirgenmiş. Seçimden seçime, seçim sonrasına güzel günlerin geleceği vaadinin ötesine gidemeyen bir Erdoğan var. Bu böyle değildi. Erdoğan özellikle Refah Partisi içerisinde siyaset yaptığı tarihlerden itibaren, daha sonra da AKP'nin kuruluşuyla beraber ve başbakanlık yaptığı dönemlerde ki bence milat büyük ölçüde Gezi'dir. Gezi'den sonra Fethullahçılarla olan savaşlardır ama öncelikle Gezi'dir. O tarihten itibaren ileriye doğru konuşan bir Erdoğan'ın yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu görüyoruz. İleriye doğru konuşmaktan kastım değişimi, yeniliği, ilerlemeyi şu ya da bu şekilde ekonomik olarak, siyasi olarak, demokraside, özgürlüklerde ilerlemeyi vaat eden bir siyasetçi yerine statükoyu savunucu ve statükoyu savunma uğruna da ülkeyi adım adım geriye doğru getirici, demokrasi konusunda, hukuk devleti konusunda, temel hak ve özgürlükler konusunda, basın özgürlüğü konusunda bir siyasetçiyle karşı karşıyayız ve artık bunun en bariz bir şekilde yaşandığı bir dönemle karşı karşıyayız. Bu neden böyle oluyor? Öncelikle kendi bekasını, kendi iktidarını korumayı ülkenin bekasının önüne koymuş bir siyasetçiyle karşı karşıyayız. Kendisine gelen toplumsal ve diğer meydan okuyuşlara karşı değişimi savunarak, ileriye işaret ederek değil, statükoyu savunarak korumaya çalışan, varlığını ve iktidarını korumaya çalışan bir siyasetçi var. Ve bu da tabii diline ve icraatına yansıyor. Eskiden özgürlükleri öne çıkartma gibi bir iddiası vardı Erdoğan'ın. Şimdi yasakları öne çıkartıyor. Eskiden devleti topluma şikayet eden, toplumu arkasına alıp, halka arkasına alıp sistemi değiştirme iddiasında olan bir Erdoğan'ın yerine şimdi sistemi korumak için gerektiğinde ki sık sık oluyor, toplumu karşısına, halkı karşısına alan bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Böyle bir durum var. Erdoğan'ın başarısının en önemli nedeni Türkiye'de yıllardır dışlanmış olan bir kesimi, muhafazakar kesimleri sistemin merkezine taşıyabilmesiydi. Hala bunun karşılığını bir ölçüde alıyor. Ama bunları taşımanın ötesinde bunun getirdiği bir destek var, toplumsal destek var. Ancak bu merkeze taşıdığı kitlelerin merkezde kalabileceğini artık garanti edemez durumda. Daha önceki bir yayında şöyle bir saptama yapmıştım, onu tekrarlamak istiyorum. Erdoğan'la beraber kazananlar, Erdoğan'la beraber kaybetmek istemiyorlar. Artık şu anda yaşanan büyük ölçüde bu. Yani başta söylediği, Erdoğan'ın başta aktardığım, her ihtiyaçlarını karşıladık ama bize oy vermiyorlar saptamasının ki bence büyük ölçüde doğru. Nedeni bu. Erdoğan'la bir minnet borcu olabilir belli kesimlerin, toplumsal kesimlerin.
özellikle dindar kesimlerin. Ancak Erdoğan'ın bu gidişatı, ülkeyi yönetiş şekli, özellikle ekonomide yaşananlar, demokraside yaşananlar, hukuk devletinde yaşananlar, onların bu kazanımlarının tehlikeye attığını düşünüyorlar. Ve bu nedenle de Erdoğan'la aralarına bir mesafe koyuyorlar ve Erdoğan bunun dilini bulabilmiş değil. Yani bu yaşanan değişimin, bu yaşanan kendisiyle toplum kesimleri arasındaki mesafenin tekrar açılmaya başlamasının dilini bulabilmiş değil. Dilini bulamamasının en önemli nedeni de tam olarak bu gerçekle yüzleşmiyor, yüzleşmek istemiyor belki de. İşte burada nasıla geliyoruz? Bir kere sürekli konuşan bir Erdoğan var. Her vesileyle konuşan, açılışlarda konuşan, mitinglerde konuşan, hava alanlarında bir seyahate gidecekken konuşan, her vesileyle konuşan ve bu konuşmaları anında canlı olarak yığınla kanal tarafından verilen, gazetelerin manşetlerine çıkartılan bir Erdoğan var. Sürekli konuşuyor, konuştukça sözlerinin değerini azaltıyor. Bunu fark edemiyor olması yadırgatıcı, şaşırtıcı ama uzun zamandır böyle. Konuştukça sözlerinin değerini azaltıyor ve başkalarının konuşmasına fırsat vermiyor, alan açmıyor. Halbuki AKP'nin ilk yıllarında ve belli bir tarihe kadar Erdoğan yine konuşurdu ama başkaları da konuşurdu. Kimi zaman Erdoğan'ın söylediklerinden farklı sesler de çıkardı ve bu farklılıklardan hareketle AKP kendi içerisinde bir tartışmayı iyi kötü yapıp daha rahat hareket edebilirdi. Şu anda tek iktidarı tek eline almış olan ve sözü de tek eline almış olan bir Erdoğan söz konusu. Sözü tek eline almış olduğu zaman da kendi sözünün eskidiğini görüyoruz. Yakın çevresi, danışmanlarına baktığımız zaman Erdoğan'ın İstanbul'da Refah Partisi İl Başkanı olduğundan beri sürekli bir ekip çalışması yaptığına gözlemiş bir gazeteciyim. Bu uzun bir süre böyle gitti. Hala böyle. Çok sayıda danışmanı var. Ama danışmanlarının kalitesinde ve etkisinde çok ciddi bir düşüş var. Bir zamanlar Başbakanlığı döneminde bazı danışmanları gerçekten bir şeyleri etkileyebiliyorlardı. Şu anda herhangi bir şekilde böyle bir danışmanın olduğunu açıkçası bilmiyorum. Genellikle Erdoğan'dan fırsat kalırsa onun duymak istediği şeyleri söyleyen kişiler söz konusu. Bazıları zaten trolleşmiş durumda. Onların sözlerinin pek bir anlamı yok. Arada sırada attıkları tweetlerden ya da gazetelerde yazdığı yazılardan karşımıza çıkan bazı danışmanlar var. Onların hakikaten hangi fikri Erdoğan'a verdiği konusunda insanların şüphesi oluşuyor. En önemlisi etrafında şeytanın avukatları yok. Bu siyasetçilerin, ülke yönetenlerin ya da iktidar sahiplerinin hep düştüğü bir tuzaktır. Genellikle duymak istediklerini söyleyen kişileri tercih ederler ama halbuki başarılı olan siyasetçiler kendilerini rahatsız edecek kişilere ihtiyacı vardır. Ki geçmiş dönemlerde AKP'nin başarılı olduğu dönemlerde bu çok ciddi bir şekilde gündemdeydi ama uzun bir süredir aykırı söz söyleyen, eleştiren, bir takım itirazlar dile getiren kişilerin tasfiye edildiğini ya da marjinalize edildiğini, küstürüldüğünü görüyoruz. Şu anda Erdoğan'ın besleyebilecek, onun sözünün tekrar değerli olmasını sağlayabilecek etrafında fazla bir insan topluluğu olduğunu, etkili, nitelikli bir insan topluluğu olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Öte yandan Türkiye'de İslami camianın iyi kötü bir entelijansiyası oluşmuştu. Okuyan, tartışan, dünyayı takip eden ve bu tartışmaları Türkiye'ye aktaran ve uyarlayan kişiler vardı. Ama bunların önemli bir kesimi önce Refah Partisi'nin belediyeleri ardından AKP ile beraber bürokratlaştı, teknokratlaştı. İktidarın bir parçası ya da o eski tabiriyle aparatçik oldu.
ve bütün o özgünlüklerini, eleştirelliklerini kaybettiler. Kaybetmeyenler ise hala belli bir entelektüel duruş sergilemek isteyenler ise dışlandı, etkisizleştirildi, küstürüldü, kendi kabuklarına çekildiler. Dolayısıyla bir fikri beslenme de yok AKP'nin ve dolayısıyla Erdoğan'ın. Tartışma diye bir şey kalmadı. Tartışma diye yapılan şeylerin çoğu uyduruk, bir takım sözüm ona fetvalar ve onların kim oldukları belli olmayan ya da nevzuur diyelim bir takım isimlerin dile getirdikleri şeyler. Bugün Türkiye'de şu anda İslami hareket diye ilk kamuoyunun aklına gelen isimlerin büyük bir çoğunluğu gerçekten sadece Türkiye değil, uluslararası alanda baktığımız zaman vasatın çok altında herhangi bir pozitif katkıları olamayacak, düşünsel anlamda olamayacak kişiler. Ama bu kişilerin belli bir kesimi, toplumun alt kesimlerinin bir takım ihtiyaçlarına cevap verdiği varsayılarak bu kişiler el üstünde tutuluyor. Bu da sözü sadece Erdoğan'ın değil, bu hareketin, AKP hareketinin ve genel olarak da Türkiye'deki İslami hareketin sözünü değersizleştiriyor, anlamsızlaştırıyor. Partinin fonksiyonu kalmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi çok dinamik bir partiydi, artık değil. Daha çok bir şirket gibi çalışıyor ya da bir bürokratik organ gibi çalışıyor ve buradan bir beslenmenin de tam olarak yaşandığını düşünmüyorum. Meclis devre dışı kaldı. Her zaman 2002'den itibaren AKP'nin meclis grubunun belli bir dinamizmi vardı. Orada milletvekilleri komisyonlarda ya da bakanların üzerinde, hatta kimi durumda doğrudan başbakan, o tarihlerde başbakan olan Erdoğan'a bir şekilde ulaşabiliyorlardı ve bir takım şeyleri, tartışmaları, itirazları dile getirebiliyorlardı. Ama artık AKP milletvekili olmanın, milletvekili maaşı almak ve ayrıcalıklarına sahip olmak dışında nasıl bir anlamı olduğunu açıkçası bilmiyorum. Çok fazla bir fonksiyonları kalmadı. Bakanlar Kurulu da öyle. AKP'nin başkanlık sistemine gelene kadar ki Bakanlar Kurulu, özellikle Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması anına kadar, hatta Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemini de buna bir ölçüde katabiliriz. Bakanlar Kurulu'nun da bir iyi kötü bir işlevi vardı. Bakanların iyi kötü bir anlamı vardı. Artık o da yok. Ben şahsen birçok bakanın adını bir gazeteci olmama rağmen bilmiyorum. Çok da merak da etmiyorum. Bakanların ne yaptığını çok fazla bilmiyoruz. Arada sırada bir takım sivri çıkışlar yaptıkları zaman sosyal medyada görüyoruz. Ve bu bakanlara AKP milletvekillerinin ve AKP teşkilatlarının da çok fazla ulaşabildiğini açıkçası sanmıyorum. Dolayısıyla çok büyük bir kopukluk var tabanla tavan arasında. Ve Erdoğan'la taban arasında da bir kopukluk olduğu kanısındayım. Erdoğan'ın en büyük özelliği, en büyük avantajı o halk adamı imajıydı. Belediye başkan adayı olduğu tarihten itibaren özellikle hep bunu yaptı. Hep bunu kullandı. Ama şimdi onun halkla arasında çok ciddi bir mesafenin oluştuğunu görüyorum. Kimi zaman güvenlik gerekçesiyle vesaire. Ama son günlerde dikkatinizi çekiyordur. Bakanların ya da Binali Yıldırım'ın iftar fotoğrafları paylaşılıyor. Yoksul evlerde, öğrenci evlerinde yaptıkları iftarlar paylaşılıyor. Bunların büyük ölçüde çalışılmış işler olduğu ortada, seçim nedeniyle yapıldığı ortada, ekonomik kriz nedeniyle yapıldığı ortada. Ama uzun bir süredir toplumla, halkla ilişki konusunda AKP'nin, genel olarak AKP'nin ve adaylarının, hatırlayın 31 Mart seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu sürekli halkla ve hatta kendisine oy vermeyen, AKP'nin çok güçlü olduğu yerlerde halkın arasına giderek, onlara temas ederek bir kampanya yürüttü. Binali Yıldırım hep bir mesafeyle gitti. Yeni bir takım fotoğraflarla gençlere, halka ulaşma
imajı vermeye çalışıyor. Ama bu zaten AKP'nin özelliği. Çünkü AKP artık sistem. AKP sistemi olduğu gibi benimsedi. Sistemin içerisinde, var olan sistemin içerisinde kendi işine yarayabilecek bir takım rötuşlar yaptı ama Türkiye'de var olan sistemi büyük ölçüde muhafaza etti ve şu anda da bütün derdi kendisiyle özdeşleştiği o sistemi korumak, ona dokundurmamak, orada değişime yol açmamak. Dolayısıyla AKP statükocu bir parti oldu. Erdoğan da statükocu bir siyasetçi oldu ve statükocu olduğu için de sözünün artık kıymeti azalıyor ve sözü azalıyor. Bütün beka meselesini öne çıkartması, son seçimde öne çıkartması bu anlamda hiç şaşırtıcı değil. Yıllarca değişim olarak giden bir hareket, iyi kötü, doğru yanlış ama değişimi, ileriyi söyleyen bir hareketin beka gibi var olanı koruma üzerinden bir sloganı büyük bir hararetle benimsiyor olması hiç şaşırtıcı değil. Liyakat, sadakat dengesi artık bu zaten çoktan kaçtı. Sadık olanlarla yürüyen bir hareket, içinde eleştiriyi de, tartışmayı da kesinlikle barındırmaz. Hele bir de Türkiye'de tam böyle bir üniformalı, Ragıp'ın kulakları çınlasın, apoletli bir medyayla yola gidilirse, yola devam edilirse, buradan herhangi bir tartışmanın, dinamizmin, yeni fikirlerin, yeni ufukların çıkması mümkün değil. Bugün var olan egemen medyaya baktığınız zaman, egemenlikleri de aslında hikaye oldu çoktan beri. Ne okunuyorlar, ne izleniyorlar, ne kamuoyunu etkileyebiliyorlar. Buralara baktığınız zaman hepsi tek kalıptan çıkmış. Hatta onu da görüyoruz. Bir editörün yazdığı bir haberi tırnak içine alalım. Kesinlikle haber değil, başka bir şey. Aynı anda birkaç mecrada beraber aynı anda virgülüne dokunmadan yayınlanabiliyor. Buralara baktığınız zaman devletin her türlü yetkilisinin her açıklaması önemli açıklama diye duyuruluyor ve baktığınız zaman hiçbir kayda değer önemli bir şey göremiyorsunuz. Böyle bir medya atmosferi de zaten iktidar için sözün tüketildiğini gösteriyor. Esas dinamizmin yaşandığı sosyal medyaya da bir hukuki müdahale ve de troller üzerinden orada etkili olma çabası görülüyor. Onun da etkisinin iyice azaldığını 31 Mart'ta gördük. Son olarak aslında söylenecek çok şey var ama son olarak şu Pelikan olayına da değinmeden edemeyeceğim. Pelikan olayı Ahmet Davutoğlu'nun başını yiyen ve hala etkisini bir şekilde sürdüren iktidarın içerisindeki bir grubun kendi içerisindeki bir takım tasfiyeleri, medyayı, sosyal medyayı kullanarak bel altı vuruşlarla tasfiye etme yaklaşımının bir neredeyse resmi politika haline gelmiş olmasının yol açtığı da çok ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı aşma yolunda herhangi bir çaba gözükmüyor ve dolayısıyla sözün tükendiği bir noktadayız. Erdoğan'ın sözü tükendiği zaman artık tamamıyla Erdoğan'dan ibaret olan bu iktidarın da sözü tükenmiş oluyor ve dolayısıyla bakın şimdi şu anda 23 Haziran'da bir seçime gidiyor İstanbul tekrar. İstanbul için söylenen sözlerin önemli bir kısmı Ekrem İmamoğlu'ndan aparma sözler ya da işte her şey çok güzel olacağın daha güzel olacak şeklinde evrilmesi. 31 Mart seçimi için bulunduğu düşünülen gönül belediyeciliği gibi kavramların artık pek bir işe yaramadığı, karşılık bulamadığını da 31 Mart seçim sonuçları gösterdi. Zaten 31 Mart'ta özellikle büyük şehirlerde yaşanan yenilgi toplumun en dinamik, Türkiye'nin en dinamik kesimleri olan bu sahil şeritleri, büyük şehirler, buralardaki değişim arayışını, değişim ihtiyacını, özlemini karşılayamadığını, bunları karşılayabilecek sözleri Erdoğan'ın üretemediğini gösteriyor. 31 Mart öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan
sayısız miting yaptı, sayısız televizyon programına çıktı, sürekli konuştu ama insanların aklında kalacak herhangi bir söz, cümle, vaat edemedi. 23 Haziran'da yine yapacak, yine çıkacak. Bakalım bu sefer insanların aklına kazınacak, onları cezbedebilecek, korkutacak demiyorum. Çünkü korkutmaya yönelik şeyleri söylüyor. Ama cezbedecek, onların aklını çelecek sözler edebilecek mi? Çok edebileceğini açıkçası sanmıyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.